Arkadaşlar bu göğüs çantasında kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 3 santime 13 santim. Her zaman yaptığım gibi önce kağıdı bantlayacağım ve katlayacağım. Bu benim kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek her videonun girişinde yapmış olduğum rutin bir çalışma. Bantımı açıyorum. Bir kestiğim kağıdın kullanacağım bölümünü bantın üstüne yapıştırıyorum. Bu şekilde. Ve kesiyorum. Şimdi şu kenarlardaki fazlalıkları şu şekilde içeriye katlıyorum. Bu şekilde kağıdı bantladım. Şimdi katlamayı gösteriyorum. Boylamasına ikiye katlıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Sonra bunu şu şekilde ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Kağıtları katlama şeklim bu. Şöyle yazılı A4 kağıt ve kahverengi kraft kağıt kullanacağım. Burada arkadaşlar şu şekilde şeritler yapacağız. Şöyle şeritler yapacağız. Bunu size nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle iki tane kağıt alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Birini alttan, birini üstten geçirerek şu şekilde bir L harfi oluşturuyorum. Sonra bir tane daha yine beyaz alıyorum. Onu da böyle yukarıya doğru çıkıyorum. Sadece arkadaşlar bu yaptığımız şeyler zigzag. Zigzag yaparak böyle devam edeceğiz. İstediğimiz boya gelene kadar. Yine bir tane daha beyaz takıyorum. Yani bir tane arkadaşlar yazılı A4 kağıt, bir tane kahverengi kraft kağıt takarak bunu devam edip gideceğiz. Ve istediğimiz boya gelene kadar buna devam ediyoruz. Bu şekilde. İstediğim boya kadar gelene kadar yaptım. Bunları arkadaşlar şu kenarlarını kapatmayacağız bunu. Bunu şu şekilde kenarlarını birleştirerek çember haline getirip sonra bunu çanta haline dönüştüreceğiz. Bunu da çember haline getirmek için şöyle yapıyorum. Şu son takmış olduğum kağıdın katını açıyorum. Arkadaşlar şöyle iki tanesini yakalıyorum. Şuradan kenar birleştirme arkadaşlar bu. Şöyle şu ortadan içeriye geçiyorum. Şu şekilde geçtim. Bir tanesini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı tam şuraya. Şunun içine yerleştiriyorum. Şu vaziyette. Bu tarafa yatırdığımı da arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Ve bu şeritleri çember haline getiriyorum. Şu şekilde oldu. Bu çantada taban yapmayacağım. Kendinden taban yapacağım. Bunların tabanını yaparken göstereceğim ama tabanı yaptığımız zaman şöyle birleştirdiğimizde arkadaşlar şu aralara şu şekilde minik kareler yapacağız. Size şimdi bir de bu minik karenin nasıl yapıldığını göstereyim. Katlamış olduğum kağıdımı bu şekilde ortadan şöyle ikiye bölüyorum. Ve iki tane şeritim oldu. Bakın şu şekilde. Bunun bir tanesini alıyorum. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum.
Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katladıktan sonra şöyle bakın bir kare oluşturuyorum. Diğer yarıyı alıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan içeriye geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermeyeceğim ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu yakalayıp hemen şunun içine yerleştiriyorum. Bu küçük kareleri de arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle minik kareler, taban içinde böyle minik kareler yapıyoruz. Şimdi size arkadaşlar küçük cep nasıl yapılır onu göstereceğim. Böyle. Bunun içinden arkadaşlar şunlar bildiğimiz şeyler. Sadece şunu nasıl yaptığımı, şunu ve şunu aynı şekildedir. Nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle 2 tane kağıt aldım. Biri kahverengi, biri beyaz. Birini alttan, birini üstten geçirdim. Bu şekilde oldu. Bakın buradan şimdi bir tane daha beyaz geçiriyorum şöyle. Bu şekilde geçiriyorum. Şöyle oldu. Şimdi buraya ben bir tane daha şöyle kağıt takacağım. Şöyle taktım. Bir daha takıyoruz. Yukarıya doğru çıksın. Şimdi şunu kıracağım arkadaşlar. Bakın şöyle koyuyorum ya. Şunu kıracağım. Bunu kırmak için ne yapıyorum? Arayı açıyorum, kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın şöyle. Bir tane daha kahverengi aldım. Yukarıdan aşağıya doğru indim. Burada fermuarlı ekstradan bir cep, isterseniz bunu yapmayabilirsiniz de. Veyahut da çantanızın elini daha geniş tutarsanız bunun da tabi boyunu ona paralel olarak genişleteceksiniz. Ben sadece gösteriyorum. Siz boyutunu kendi kafanıza göre yaparsınız. Açıyorum arayı, kırıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle buraya kadar geleceğim. Arkadaşlar düz kenara fermuar nasıl dikilir diye bir videom var. Onun açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan da bakın, bunun nasıl yapıldığını görürsünüz. Bir daha şöyle takıyorum. Şöyle. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynısı oldu. Bunların şu kısımlarını, şu iki ağzını kapatmam gerekiyor. Onu da kapatmak için şöyle kağıdımı, şu kağıdı ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde kesiyorum. Kestiğim zaman şöyle 2 tane yarım kağıdımız çıkıyor. Şimdi bunun bir tanesini alıyorum. Şu alttan içine çatalın birinden içeriye giriyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp arkadaşlar şunun içine yerleştiriyorum. Bakın. Şurayı da kapatacağım. Yine diğer yarıyı alıyorum. Onu da tam şu ortadan şöyle içeriye geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle geçirdim ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm. Yine bunu yakalayıp hemen şunun içine yerleştiriyorum. Evet.
bunu da tamamlamış olduk. Bunları arkadaşlar bu şekilde dikeceğiz. Şöyle. Sonra bunu diktikten sonra şu kısmına fermuar dikeceğim. Ve bunu komple alıp bunun şu bölümüne monte edeceğim. Bunun dışında arkadaşlar bir de şu şekilde şöyle iki gözü birbirine tutturacak genişlikte bir körük yapacağız. Körüğümüz bu şekilde olacak. Şu kısmı göstereceğim sadece. 2 tane kağıt aldım. Birini alttan, birini üstten geçirdim. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağım. Bakın şurası. Şimdi buradan şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bir tane kahverengi alıyorum. Şöyle. Evet. Bakın. Bakın. Buradan böyle aşağıya iniyorum. Şu şekilde. Bakın, aynısı oldu. Gördünüz mü? Bu şekilde şöyle buradan başladım. Şuradan şöyle başladım. Bir köşe yaptım. İkinci köşeyi yaptım. Geliyorum şuraya kadar. Şuraya üçüncü köşeyi yapıyorum. Buraya dördüncü köşeyi yapıyorum. Dönüp geleceğim ve burada birleştireceğim. Bakın arkadaşlar, büyük körüğü yaptım. Buraya kadar geldim. Şimdi buradan birleştirme yapacağım. Şöyle. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Bu şekilde. Şöyle. Bunları önceden yaptım arkadaşlar. Şunu size göstermek için yaptım. Şöyle ikisini yakalıyorum. Rahat girmesi için kırıyorum ve tam şu ortadan, bakın, şu ortadan içeriye geçiyorum. Rahat girmesi için kırdım. Girdim. Bakın. Birini buraya yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum.